Şimdi de arka sırada oturan Buğra kardeşim için geliyor. Canavar rehberi istemiş. Kendisi kırmıyoruz efendim. Çocuklarımızı lütfen pistten alalım. Babaya selam, Lord'a devam diyoruz. Hepinize iyi seyirler. Dostlar, bugün Lords Mobile evreninde gelişimin asıl sırrı, loncaların olmazsa olmazı ve çantaları ganimetle doldurmanın en kestirme yolu olan canavar avı sistemini masaya yatırıyoruz. Ama merak etmeyin, saatlerce detaylarda boğulmak, kafa karıştırmak yok. Yeni başlayanlar için en özet haliyle nokta atışı bir hızlı canavar avı kurulumu yapıyoruz. En kısa yoldan canavarları nasıl indireceğinizi ve o tatlı ganimetleri çantanıza nasıl dolduracağınızı anlatacağım. Canavarlara bodoslama dalmadan önce bilmeniz gereken en temel, en altın kural şu: Lords Mobile'daki bütün canavarlar aynı dilden anlamaz. O yüzden haritadaki yaratıkları zayıflıklarına göre en kaba tabirle iki ana gruba ayırıyoruz. Fiziksel hasara zayıf olanlar ve sihirsel hasara zayıf olanlar. Ben burada sizin için yaratıkları ayırdım hocam. Şu an ekranda gördüğünüz canavarlar sihir hasarı çıkaran kahramanlardan daha yüksek hasar alanlar. Burada sizinle paylaşacağım liste 3. ve 4. seviye avlar için daha iyi sonuç verir. Etkinlikler haricinde 1. ve 2. seviye yaratıkları öldürmenizi tavsiye etmiyorum dostlar. Bu oyun stili hem ana ve yan materyal hem de ganimet açısından sizi çok geride bırakır. Hazırsanız şimdi kahraman dizilimlerimize geçiyoruz. Bu sayede hem oyunda öncelik vermeniz gereken avcıları tanıyacağız, hem de hangi canavara hangi beşli grubu yapıştıracağımızı sırasıyla göreceğiz. Önce tek boynuzlu canavardan başlayalım. Buradaki listem cadı bebek, küçük şeytan, elementselci, yakıcı ve düş cadısı. Mekatruva, küçük şeytan, yakıcı elementselci, düş cadısı ve kar kraliçesi. Dalga titanı, küçük şeytan, yakıcı elementselci, düş cadısı ve bombacı goblin. Baykuş ve Hard Rocks için bombacı goblin, küçük şeytan, elementselci, yakıcı ve primadonna. Goril, ışık çocuğu, küçük şeytan, yakıcı, elementselci ve düş cadısı. Evet dostlar, sihirsel hasar vereceğimiz beşli kadroların tamamını böylece halletmiş olduk. Şimdi geri kalan canavarları tek tek sayıp vaktinizi almayacağım. Birçok yaratığın zayıf noktası aynı olduğu için onlara zaten birebir aynı dizilimle dalıyoruz. O yüzden kalan yaratıkları ve kullanacağımız takımları hızlıca çoklu gruplar halinde ekrana getiriyorum. İlk çoklu grubumuz Devlarva, Kangren, Kılıçdiş, Buz Palet, Yılan Gladyatör ve Yeşim Yılansı Ejder. Bu canavarların karşısına çıkaracağımız ideal av listemiz ise Bombacı Goblin, Küçük Şeytan, Elementselci, Yakıcı ve Düş Cadısı. Sihirsel grubumuzun son yaratığı olan Gargantua ile büyü hasarı defterini kapatıyoruz. Bu arkadaşa da tıpkı gorili avlarken kullandığımız beşlinin aynısıyla dalıyoruz. Böylece zeka kahramanlarıyla işimizi noktaladık dostlar. Artık okçularımızı, suikastçılarımızı ve piyadelerimizi sahneye alma vakti geldi. Gelsin fiziksel hasar listemiz. Dostlar şimdi ekrana dikkatlice bakalım. Burada gördüğünüz o kalabalık yaratık grubunun tek bir zayıf noktası var. Hepsi fiziksel hasara karşı dayanıksız. Yeni başlayanlar ve orta seviye için işi yine çok basitleştiriyorum. Bu gördüğünüz tüm yaratıklar için ayrı ayrı takım ezberlemenize hiç gerek yok. Bu canavarların tamamı için benim de kendi hesabımda bizzat kullandığım gayet de güzel iş yapan standart beşlimi ekrana getiriyorum. İblis Avcısı, Kızıl Kılıç, İz Sürücü, Kara Karga ve Üçkağıtçı. Ben günlük avlarımda kafam rahat bir şekilde bu ekibi kullanıyorum. Size de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Evet dostlar, böylece haritadaki bütün canavarları ve dizilimleri tamamlamış olduk. Yalnız listeleri verirken fark etmişsinizdir. Sihirsel yaratıklarda küçük şeytan ve düş cadısını takımda sıklıkla kullanıyorum. Abi ben bunları nasıl bulacağım derseniz, oyuna dönem dönem gelen özel etaplardan ve krallıkların emsali etkinliğinden bu kahramanları elde edebiliyorsunuz. Şunu net söyleyeyim, sihirsel yaratıklar fiziksellere göre biraz daha inatçı ve can sıkıcı olabiliyor. O yüzden oyunu uzun vadeli oynamayı planlıyorsanız bu iki kahramanın kilidini kesinlikle açın. Böyle altın yapmanıza da gerek yok. Sıra dışı veya nadir seviyede olsalar bile inanın avlarda tıkır tıkır iş yapıyorlar. Hızlı ve özet rehberimizin sonuna geldik dostlar. Umarım takımları dizersiniz ve avınız bol olur. Eğer video işinize yaradıysa bir beğeninizi alırım. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.